Merhaba, ben Engin Fırat, Moldova A Milli Takımın teknik direktörü. Birçok futbol severden ve hoca adaylarından bana birçok soru geliyor, özellikle maç taktiklerle ilgili. Onun için sizin için aydınlatıcı bir video hazırladık. Bu video çok fazla medyatik olmadan daha fazla futbolun gerçekleri ve basit bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım size faydalı olur. Anlatacağım konular yani rakamlarla, sistemle ilgili değil. Çünkü bunlar moda olan şeyler. Önemli olan futbol anlayıştır. Yani rakamlar 3-4-3'ü çok defansif de oynayabilirim, çok ofansif de oynayabilirim. Hiçbir anlamı yok. Futbol anlayışınız önemlidir. Onun dışında da biliyorsunuz moda oldu %60 top buradaydı şurada. Onların da önemi yok. Sizin ne yaptığınız önemli ve en önemli soru kontrol kimde? Onun için bu maçta da Fransa'da top olabilir ama oyun kontrol bizde kalması bizim için çok önemliydi. Top Fransa'da olsa bile pozisyona girmediği için kontrol bende demektir. Bizim de bunu başarmak için neler yaptığımızı göstermeye çalışacağız şimdi. Şimdi benim futbol anlayışımda rakip kim olursa olsun ilk önce golü bulmak veya aramak önemlidir. Fransa'ya bakıldığı zaman mavi takımı Fransa olarak gördüğünüz zaman dörtlü savunmayla oynuyor. Ön tarafta da mutlaka bir tane de defansif orta saha oyuncusu bulunuyor. Çift forvet oynasanız bile bunlar iki bekte yardıma geldiği için yine 2'ye 1 pozisyonları yaratıyorlar ve bu pozisyonlardan dolayı da sizin gol şansı bulma ihtimaliniz çok düşük oluyor. Biz ne yaptık? Sonuçta taktik dediğiniz konu bir taraftan da rakibe bir sürpriz yaratmaktır. Biz ne yaptık? İlk 15 dakikada çok riskli bir şekilde ofansif oynadık ve iki taraftan da sağ ve sol açıkta çıkardık. Ne yaptık bu pozisyonda? 4'e 4 yakaladık. Bu olduğu için de bu arka planda yaptığımız pastan sonra uzun topta bizim oyuncumuz Ginsar stoper Varan'ı çıkarıyor. Buraya gelen boş alandaki boşluğa bizim ofansif orta saha oyuncu Muratsa koşuyor. İki bek de bağlı olduğu için içeri yardıma gelemiyor ve burada da istediğimiz birebir pozisyonu yakalıyoruz. Yani sonuçta büyük bir risk alarak istediğimiz pozisyonu yakalıyoruz. Fransa'nın defansının dengesini bozuyoruz ve bir mesaj veriyoruz. Sizden korkmuyoruz. Şimdi size Fransa'nın çok basit bir şekilde dünya şampiyonu nasıl oynadığını anlatacağım. Özelliklerinin ne olduğunu anlatacağım. Fransa'nın en büyük özelliği hücum hattında dünyanın en çabuk ve belki de duvar pasla beraber en teknik oyuncularına sahipler. Fransa'nın en büyük özelliği kenar oyunu force etmek. Bizim de beklediğimiz rakipte de nasıl bir diziliş olacaktı. Soldan Coman, arkadan Digne, Parvat sağdan ve Mbappe sağdan, merkezde Giroud ve arka taraftan da Griezmann. Fransa'nın en fazla üzerine durduğu oyun kenar oyunu force etmekti. Birebirlerde rakibini rahat geçiyorlar. Hatta iki bekte burada Digne olsun veya öbür tarafta Parvat olsun aslında sağ açık gibi, sol açık gibi özelliklere sahipler. Ve bu alanda da hep 2'ye 1 sağlayıp yine direkt ceza alanına giren bir takımdan bahsediyoruz. Onun dışında Griezmann bu bölgeden merkezden hem final pası hem final şutu atan bir oyuncu. Onun dışında Giroud duvar pası için gelen ve genel kenardan gelen oyuncular giren ve hava top hakimiyeti olan bir oyuncu. Fransa'nın hep yapmak istediği konu kenarları force etmek, ceza alanına gitmek, duvar pasından sonra direkt ceza alanına kaleye yönelmektir. Yani bunu engellemek lazımdı. Diğer taraftan da Fransa'nın da çabuk adamlarla pres yaparak sizin oyun kurmanızı engellemek, aynı anda da bu tehlikeli bölgede top kapmak için uğraşıyor. Yani çok çabuk, inanılmaz baskı kuran ve inanılmaz çabuk kaleye giden bir rakipten bahsediyoruz. İlk verdiğim karar dörtlü savunmayı üçlü savunmaya değiştirmek. Bunu tabii ki herkes sanki defansif bir karar olarak görüyor ama böyle bir durum yok. Çünkü Fransa gibi baskılı bir takıma karşı ilk önce oyunu kurmanız lazım. Yoksa çok top kaybına gidersiniz ve özellikle tehlikeli bölgede çok zor durumda kalırsınız. Üçlü savunmanın dışında da iki tane sağ ve sol taraftaki adamımızı çok yukarı tuttuk ve oyuna çok büyük bir genişlik kazandırdık. Devamında da merkez tarafında da orta sahamızda klasik bir 6 numara da kullanmadık. Mücadeleci oyuncu istemedim orada. Bizim en önemli faktörümüz top kaybetmemektir. Yani nedir? Pas kalitemizi yükseltmek için bu bölgeye de top tekniği yüksek oyuncular kullandık. Fransa'da bu şekilde de pres yapamadı. Hatta biz
her tarafta bir iki oyuncu boşluk bulduğumuz için her tarafta oyunun her parçasında da üçgen kurduk, pas üçgeni. Fransa'nın da bu şekilde bize karşı dediğim gibi baskı kuramadı. Biz arka taraftan rahat oyunu açtık. Her zaman bir oyuncumuz boşta kaldı ve bundan dolayı da özellikle kenarları force etmek istediğimiz için rahat bir şekilde atağa çıkma şansımız da ortaya çıktı. Şimdi gelelim en önemli konuya. Bizim Fransa'yı nasıl durdurmaya çalıştığımızı. Size önceden de bahsettiğim gibi Fransa'nın en büyük özelliği çok çabuk oyunculara sahip olması ve kenar oyunu çok force etmeleri. Onun için bizim ana düşüncemiz kenar oyunu nasıl kapatırız Fransa ile ilgili. Bunun için de unutmayın ki bu oyuncular Mbappe veya Coman veya Mbappe gibi oyuncular yüz yüze geldiği zaman kesinlikle birebir de herkesi geçerler. Bizim ana derdimiz onun için pres yapıp bu oyuncuların her zaman sırtı dönük topu alması. Yani mecburen geri oynaması. Hatta yine de böyle bir pozisyona dönse arkasında hemen bir adamın olması ve hızlarını istediği gibi kullanmamalarıdır. Bundan dolayı da Fransa mecburen ne yapıyordu? Çabuk bir şekilde diğer tarafa geçip boşluk arıyordu. Ama merkezde de 3 tane orta saha oyuncusu kullandığımız için mecburen defans üzerinden gidiyordu. Defans üzerinden pas yaparak gittiği için bu bize yeterince kadar zaman veriyordu. Biz de bu taraftan da rahat bir şekilde öbür tarafa kayabiliyorduk. Kaydığımız için de burada da aynı şekilde pozisyon yaratıyorduk. Yani Mbappe'ye geldiği zaman top direkt orada yine baskı vardı. Arkasını kapatıyorduk. Bu pozisyonda da unutmayın her zaman sağ ve sol bekler de çıkıyor Digne ve Pavard'da. Pavard gelse bile 2'ye 1 pozisyon yaratmak için biz orta saha oyuncusunu buraya kaydırıp stoperi de buraya kaydırıp burada yine 3'e 2 yakalıyorduk. Yani her zaman kenarları bu şekilde kapatıp bir adam üstünlük sağlıyorduk. Ne kalıyordu Fransa'ya? Fransa'nın en önemli silahlardan bir tanesi de merkezde tabii ki Griezmann. Griezmann %80 ile pas yapan bir oyuncu. Bu merkez bölgede. Bu inanılmaz bir rakam. Bunun da her zaman bir orta saha oyuncusuyla kapatmaya çalıştık. Griezmann'ın bu şekilde hem final pas yapmasını engellemek için hem de final şutu engellemek için. Ve pas yüzdesini bu şekilde %50'ye bile indirdik. Sonra ne kalıyor? Önemli silah olarak Giroud. İnanılmaz bir fiziğe sahip. Hava top hakimiyeti çok yüksek olan bir oyuncu. Ama gördüğünüz gibi oyun bir stoper sağa veya sola kaysa bile merkezde her zaman 2 tane stoperle Giroud'a karşı oynadı. Bu 2 stoper de fizikli olduğu için orada da sıkıntı yaşamadık. Bu şekilde de Fransa'nın en büyük etkinliğini elinden aldık. Benimle biraz önce size bahsettiğim bir konu vardı. Kontrol bizde olması. Bundan bahsediyorum. Yani top Fransa'da olabilir ama istediği pozisyona girmediği için neden giremiyor? Bizim yaptığımız presle, bizim yaptığımız yönlendirmeyle kontrol bir şekilde bizde kalıyor. Gelelim son noktaya. Siz ne kadar taktiğinizi hazırlasanız bile oyuncularınızı mental olarak ilk önce hazırlamanız lazım. Oyuncu aynı hoca gibi aynı inanç ve aynı güvene sahip olması lazım. Çünkü sonuçta sahada siz ne kadar taktiğe önem verseniz de uygulayan oyuncudur ve onun yüreğidir. Umarım bu videoyla size futbolla ilgili ve özellikle üst seviye futbolla ilgili bazı bilgiler verebildik. Moldova'dan selamlar, sevgiler, Engin Fırat.